Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoda yeniden buluştuk. Bu videoda Bakara suresini konuşacağım. Bakara suresinin ortalama 14 ayeti üzerinden anlatılan bir hikaye var. Bu hikayede önce özetini sunayım sizlere. Bu hikayede bir adam Musa peygamber dönemine ait bir hikayedir. Yahudi kavmiyle ilgilidir. Bir adam öldürülmüş. İnsanlar suçu birbirinin üzerine atıyormuş. Ve Musa'ya demişler ki Rabbine dua et de bu cinayeti, bu adamı kim öldürmüş açıklasın bize. Musa da dua ediyor. İşte o da vahyediliyor Musa'ya, bir inek kessinler. İneğin özellikleri şöyle şöyledir. Bunu ileride anlatacağım. Onunla ölüye vursunlar. Ölü dirilecek. Konu bu. Bu konuyu birinci videoda bu konuyu hakkında, bu ayetler hakkında bazı hocalarımızın, profesörlerimizin kanaatini, bir kısmını videodan, bir kısmını da söylemiş oldukları videolardan, görüntüsüz sizlere aktaracağım. Sizler bundan sonra da ikinci videoda ben kendi görüşlerimi sizlere arz edeceğim. Sizler ikisi arasında mukayese yapın, istediğinize inanın. Yani ben söylüyorum, benimki tek doğrudur falan iddiasını bir tarafa bırakıyorum. Mukayese imkanı size tanıyorum. Siz değerlendirin ve bir sonuca varın. İşe Bayraktar Bayraklı hocamızın videosuyla başlayalım. Allahu Teala Hazreti Musa'ya vahyediyor, bildiriyor. Hayvan kesildikten sonra ne olacak, ne yapacaklar diye. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا dedi Allah. O hayvanın bir bölümüyle, bir kısmıyla vurun o ölmüş insana dedi Allah. Emir verdi onlara. Kedalike işte bunun gibi yuhyillahul mevta, Allah ölüyü diriltir ve yurikum ayatihi ve ayetlerini size gösterir. Leallekum ta'kilun, akledesiniz diye, aklınızı kullanasınız diye. Yani bunun anlamı şu: o hayvanın bir parçasıyla ölüye vurunca ölü kendisinin kimin öldürdüğünü söylüyor. Böylece işte o katili bulamadılar. Allahu Teala böyle bir serüvenden sonra katilin kim olduğunu bizatihi ölmüş adama söyletiyor. Ama bütün bu serüvenin esası Allahu Teala'nın mahşerde ölüleri bu şekilde dirilteceğini de ispat etmiş oluyor onlara. İsrailoğullarına. Yani ahiretteki ölülerin nasıl dirilteceği konusunu göstermiş oluyorlar. Yürüyüküm işte burada diyor. Ayetlerini gösterdi. Kedalike yuhyillahul mevta. Lealleküm takilun. Akledesiniz diye, düşünesiniz diye, akıllarını kullandırmak için böyle bir deney yapıyor Allahu Teala. Bu bir nevi Allah tarafından bu mucize aslında Allah için bir deneydir bu. Deneysel bilgi, yani bilimsel bilgi imanı tatmin noktasına ulaştırıyor. Doyum noktasına ulaştırıyor. Evet, izlediniz. Bu videoda genellikle ne söyleniyor? Böyle bir, evet, insan öldürülmüş
bu cinayetin aydınlatılması söz konusudur. Bir inek kesin, böyle vurun ve adam dirilecek ve konuşacak. Ve konuşmasının bir yerinde aynen şöyle diyor, hatırlatmak babından söylüyorum. Bu bir nevi Allah tarafından bu mucize Allah için bir deneydir. Allah için nasıl bir deneydir? Ne söylediğinin farkında mısın be adam? Deneysel bilgi, bilimsel bilgi imanı tatmin noktasına ulaştırıyor. Doyum noktasına ulaştırıyor. Bu ne deneysel bir bilgidir? Allah denemez arkadaş, denemez. Biraz kendinize gelin. Ve ne de bilimsel bir bilgidir. Olayın vuku bulduğu dönem ve bu ayetin bize intikal ettiği dönemi düşünürsek, olayın vuku ettiği güya tarihsel bir bilgi günümüzden 5000 sene önce ortalama. Bu ayetin de bize gelmesi 1400 yıl önce. Buralarda ne bilimsel bilgiden bana söz edebilirsin insanlığa ne de deneyden söz edebilirsin. Böyle bir deney olmaz arkadaş. Sizler aklınızı mı yemişsiniz? Ne söylüyorsunuz? İnsanların aklıyla alay mı ediyorsunuz siz? Anlamadığınız, Kur'an'ı anlamıyorsunuz, hiçbir zaman da anlayamayacaksınız. Neler söylüyor bakın. Allah böyle bir serüvenden sonra katilin kim olduğunu bizatihi ölmüş adama söyletiyor. Yalan. Neden yalan biliyor musunuz? Ayette bir Kur'an'ı izleyelim. Kalkıp da adamın dirildiğine dair tek kelime yoktur. Dirildi, kalktı ayağa, benim katilim falan kestir diye tek kelime yoktur. Uyduruyor. Bak ne diyor? Akledesiniz diye, yani bunun anlamı şu: o hayvanın bir parçasıyla ölüye vurun, ölü kendisinin kimin öldürdüğünü söylüyor. Söylemiyor. Ayette böyle bir söylem yok. Böylece size o katili bulamadılar. Allah böyle bir serüvenden sonra katilin kim olduğunu bizatihi ölmüş adama söyletiyor. Ama bütün bu serüvenin esası Allah'ın mahşerde ölüleri nasıl dirilteceğinidir. Allah mahşerde ölüleri nasıl diriltiyor yani? O adama ineğin kemiğiyle vurunca diriliyor. Bunu örnek mi gösteriyor? Ben de öyle mi dirilteceğim diyor. İşler acısı. Ne akla, ne ilme, ne hikmete, ne ve Kur'an'ın mesajına uymayan yalan yanlış şeyler. Bunu ben söylemiyorum. Bu videosu sosyal medyada geziniyor. Ben de oradan çıkardım. İftira falan atmıyorum. Takip etmek istiyorsanız girin, bakın ne söylediğini göreceksiniz. Şimdi de sevgili dostlar bir başka profesörü dinleyelim. Kimdir o? Abdülaziz Bayındır. Bu beyefendi Süleymaniye Vakfı Başkanı. Yani bayağı ismi büyük yani bizzat. Neler söylüyor? Ona bir bakalım. Ve id kateltum nefsen feddara'tum fiha. Bir adamı öldürmüşsünüz. Birbirinizin üstüne atıyordunuz. Vallahu muhricum ma kuntum tektumun. Allah sizin gizlediklerinizi ortaya çıkaracaktır. Gizlediğinizi, yani bu kimin öldürdüğünü biliyorsunuz, söylemiyorsunuz. Başkalarının üstüne atıyorsunuz. Fekul nadribuhu bi ba'diha. Dedik ki şu hayvanın bir parçasıyla ona vurun. Yani uyandırıyorsunuz. Kalk sana der gibi yani. Ondan sonra kederike yuhillâhu'l mevte. Allah ölüleri bu şekilde diriltir. Ahirette insanlar dirildiği zaman ne diyecekler? Estağfirullah men ba'atena min merkadina. Bizi uykumuzdan kim uyandırdı diyecekler. Ölmüş, vücut çürümüş, yeni bir vücuda sahip olmuş, haberi yok. Zannediyor ki uyuyordum, birisi uyandırdı. O zaman işte bu açıdan baktığınız zaman
Kezalike yuhyillahul mevta. Allah ölülere işte bu şekilde hayat verir. Yani ölüler böyle kalkarlar. Tıpkı uyuyanın uyanması gibi. O da kalkıyor, beni falanca öldürdü diyor. Artık sonra yaşıyor mu, yaşamıyor mu? O bu ayette anlatılmıyor. Evet, izlediniz. Ne diyor? Aslında ölüm bir uyku gibidir. Öbür dünyada Cenab-ı Hak insanlara böyle dürter gibi adeta hadi kalkın der. İnsanlar da dirilirmiş. Aslında bedenlenirmiş falan. Bir defa onunla bunun arasında yakın uzak bir ilişki yoktur. Sen kendi kafana diyorsun o ölüyü dirildi. Halbuki burada ölünün diriltilmesinin mesajı şu. Diyor ki bu ölüyü kim öldürdü? Bu cinayeti kim işledi? Onun açıklanmasıdır. İnsanların nasıl diriltileceği hukusu değil. Nedir? Tıpkı uyanması gibi diyor. Sonra bir şey daha hani diyorlar ya dirildi. Dirilmedi. Kur'an'ın tek kelimesi yok. Ama şu var. Diyor ki Allah işte böyle diriltir. Allah işte böyle diriltir dediği zaman İbrahim peygamberin ölüleri nasıl dirilttiğini sorgulamasında başka türlü diriltiyor. Burada başka türlü diriltiyor. Kur'an'ın birçok yerinde Allah işte böyle diriltir diye mesajlar var. Yani çeşit çeşit şekilde mi diriltiyor diyeceksiniz. İneğin kemiğiyle de diriltir. Yok bilmem İbrahim'in 3 tane kuş al, 4 tane kuş al, şöyle şöyle yap. Üstelik bir şey daha sorayım. Hiç merak etmediniz mi? Musa, ya Rabbi işte bu cinayeti nasıl aydınlatacağız? Bir inek kes diyor ya. İnek kestireceğine neden acaba direkt katil şudur demiyor? Hiç düşündünüz mü? Niye demiyor? Üstelik bu adam kim? Özelliği ne? O adamın diriltilmesinin insanlık adına nasıl bir faydası var? Neden? Bir cinayetin işlenmesinin aydınlatılması ise her gün yüz binlerce insan öldürülüyor. Her zaman hem de binlerce insan diyelim öldürülüyor. Bu insanların katilinin kim olacağını Kur'an niye bize anlatsın? Neden bu kadar uzun uzun hikaye etsin de bir inek kesin, işte rengi şu olsun, böyle olsun bir sürü anlatıyor. Ne için? İşte bir adam cinayete kurban gitmiş. O adamın nasıl bir cinayete kurban, katilin kim olduğunu. Ne önemi var? Katil kimse kimdir? O adamın dirildiğine dair tek kelime yok. Kalkıp diyelim ki onlara göre dirildi. Katili de söyledi. Peki katili Kur'an söylüyor mu? Hayır. Böyle bir şey söylemiyor. Peki o adam, dirilen adam hayatına, yaşamına diri olarak mı devam etti? Yoksa tekrar katilini söyledikten sonra öldü mü? Bunlara cevabınız var mı? Yok. Çünkü Kur'an'ı anlama biçiminiz baştan başa sakat. Kur'an'ı bilmiyorsunuz ve anlamıyorsunuz. Mesajın ne kadar sembolik olduğunu. Zaten böyle inanırsanız Kur'an'a ihanet etmiş olursunuz. Bir arkadaş bize şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki videolarımı izleyenlerden birisi. Her şeye sembolik dersense işin hakikati nerede kalır? Sevgili dostlar, şunu lütfen anlayın. Kur'an hikayelerini gerçekten olmuş hikayeler gibi alırsanız, geçmişin hikayesi olarak kabul etmiş olursunuz ve geçmişin hikayesi bugüne
çok da anlamlı bir ışık tutmaz. Örnek de olmaz. Çünkü aradan 1000 sene geçmiş, 2000 sene, 3000 sene geçmiş. O 3000 senelik hikaye, mitoloji günümüzde nasıl uygulanacak acaba? Sormaz mısınız? Halbuki bu hikayeler gerçek hikayeler değil, halk hikayeleridir. Yaşanmış olması da gerekmiyor. Ancak Kur'an bu halk hikayelerini sembolik bir dille ve ilkesel bazda olunca her zaman geçerli olur. Bir örnekleme olsun diye söylüyorum. Mesela suyun kaldırma kuvveti Arşimed'in bir ilkedir. Bu ilke aradan 5000 senede geçse, 10.000 senede geçse değişmez. İlke değişmez. İlkenin izah tarzı değişebilir. Yaşanan kültüre göre açıklaması değişebilir ama ilkenin kendisi değişmez. Onun için Kur'an'ı anlamıyorlar. Kur'an'ın ilkesel bazda bir mesaj verdiğini görmüyorlar. Evet, adamlar işi gücü bırakmışlar bir katilin, bir cinayetin nasıl açıklanacağını, adamın nasıl dirildiğini, sanki cinayet işleme büro amirliği gibi, çözme büro amirliği gibi bir misyon yüklenmişler. Allah da sanki bir cinayetin aydınlatılması için bu kadar geniş bir senaryo ortaya koyuyor. Neden? Nedeni belli değil. Onlara göre bir ölünün nasıl diriltileceğini, ölü böyle dirilmez. Ve bu dirilme olayı kıyamet günündeki dirilmeye örnekte gösterilmez. Evet. Bakara suresi 74. ayeti çözen varsa gelsin. Bana ikna etsin kardeşim. Bu ölü adamın üzerine bir hayvanın, kesilmiş bir hayvanın parçasının vurulmasıyla adamın dirilmesi nedir yani? Bunlar ne anlatıyor, ne anlatmak istiyor acaba? Yani ben o ayeti tercüme ediyorum, onun tercümesinde sorun yok. Ama ne anlatıyor? Hani bunun hakikatte karşılığı nedir? Bu bilim insanlarının belki de keşfedeceği bir ev ödevidir. Videoların sonuncusu olarak Mehmet Okuyan'ın videosunu izlediniz. Bana göre en tutarlı, en doğru yaklaşımı bu beyefendi göstermiş. Diyor ben anlamıyorum, bilmiyorum. Ne anlatıyor hakikaten, karşılığı nedir? Bu bilim insanlarının belki de keşfedeceği bir ev ödevidir. Bilim adamları bunu bilemez. Çünkü bilimsel bir bilgi değildir bu. Altında sosyolojik bir gerçek yatar. Onu daha sonra açıklayacağım ben tabii. Bilimsel bir bilgi değil. Bilim adamlarının ev ödevi de olamaz. Ona geçin. Ancak diyebiliriz. Bu bilginin ben bilmiyorum. Ne diyor? Bu ölü adamın üzerine kesilmiş bir hayvanın parçasının vurulmasıyla adamın dirilmesi nedir yani? Bunlar ne anlatıyor? Ne anlatmak istiyor acaba? Yani ben o ayeti tercüme ediyorum. Tercümesinde sorun yok. Ama ne anlatıyor? Hakikatte karşılığı nedir? Bilmiyorum diyor. Seni tebrik ederim. Çok dürüstçe davrandığı için. Kendi kafasından, işkembeden atmayan bir yaklaşım sergilediği için tebrik ediyorum. Sevgili dostlar, bundan başka bir de Yaşar Nuri Öztürk Hoca'nın videosundan yaptığım bir alıntı var bu konuda. Ne diyor ona bakalım. Onun bir parçasıyla vurun. Bu ayettir. Onun bir parçasıyla vurun diyor. Ne diyor? İşte bundan dolayı o sığırın parçasıyla ölüye vurun dedik. Allah ölüleri işte böyle diriltir ayet. Vurun.
not içinde, parantez içinde diyor, cinayeti çözme yöntemini kullanın diyor. Arkadaş burası ne Musa cinayet büro amiridir, ne de burada teknik anlamda bir cinayetin çözülme hikayesi anlatılıyor. Ne demek cinayeti çözme yöntemini kullanın? Nedir o yöntem? Bir anlatsın. Yöntem şu mu? Kemikle şeye vurun. Ölüye vurun, ölü dirilecek. Yöntemin bu mu? İşler acısı şeyler bunlar. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Ve aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini gösterir. Allah ölüleri böyle mi diriltiyor? İbrahim'in kuşları meselesinde böyle mi diriltiyordu? Veyahut da ölü toprağa yağmur yağdırır ve ölmüş olan toprağı diriltir. Bu nasıl bir diriltmedir? Bunu söylerken diriltme ile ilgili bir defa Kur'an'daki diğer ayetleri de bahse konu almanız lazım. Kur'an'daki diriltme ayetleri bir tek tip ayetten söz edemezsiniz. O zaman Allah ölüleri böyle diriltir dediği zaman orada bir ölü yoktur. Orada başka bir şey anlatılıyor. Bu bir sembolik hikayedir Kur'an'ın. Üstelik bu hikaye sevgili dostlar, onu da söyleyeyim, arada kaynamasın. Bu hikaye Tevrat'ta yok, İncil'de yok. Halk arasında söylenen ufak tefek bir takım hikayeler. Ama Kur'an bunu başlı başına almış, bir mesaja dönüştürmüş bu halk hikayesini. Üstelik açıklandığı zaman, gerçekten bu ayetin hakikati açıklandığı zaman müthiş bir sonuç ortaya çıkacağını ben şimdiden size söyleyeyim. Evet, çok anlamlı bir sonuç çıkacaktır ortaya. Ama bu videoda bunu yapmayacağım çünkü önce bu hoca efendilerin ne söylediklerini, nasıl yaklaştıklarını bir bakın. Ondan sonra benim söyleyeceklerimi de izleyin, karşılaştırın, bakalım vereceğiniz hüküm size ait. Tercihiniz size ait. Şimdi sevgili izleyiciler, sevgili takipçilerim, size çok çok önemli bir anlatım da yapacağım. Benim değil. Kimdir o? Mustafa İslamoğlu. Mustafa İslamoğlu, artık güler misiniz? Ağzınız mı açık kalır? Hayrette mi kalırsınız? O size ait. Ne diyor? Diyor ki bendeniz merhum Reşit Rıza'nın tefsirine de dayanarak ve Tevrat'ta anlatılan İsrail oğulları için konulmuş o kuralı da temel alarak, neydi o kural? İsrailoğullarında yaşatılan bir kural varmış. Faili meçhul bir cinayet olduğu zaman Tevrat'taki kural o cinayette bulunan en yakın yerleşim bölgesindeki tüm insanlar kurban edilen ineğin üzerinde ellerini yıkıyorlar ve yemin ediyorlar. Bu cinayetle bir ilgimiz yok diye. İşte böylece toplumsal sorumluluk kalkmış oluyor. Kur'an'la ne kadar alakalı, bu ayetle ne kadar alakalı acaba bu? Bir Yahudi geleneğini anlatıyor, bir Tevrat'taki geleneği anlatıyor. Toplumsal toplumdaki bir suçluyu bulmanın en ilkel yöntemlerinden birisini anlatıyor. Şeyde de var, Afrika'da da var. Suçluyu, bir suç işlenmişse kabile üyeleri toplanıyor bir yerde. Bir çubuk ateşe bırakılıyor. Diyorlar ki biz bunu
size vuracağız, bir yerinize yakacağız yani. Hırsızlık suçu diyelim. Hırsızlık yapmayanı yakmaz, hırsızlık yapanı yakar. Böyle bir uygulama var Afrika kabilelerinde. Görmüştüm, filmlerde de görmüştüm. Orada hemen suçlu kendini itiraf etmek durumunda kalıyor. Bu da Yahudi geleneğinin en ilkel suçlu bulma yöntemlerinden birisidir. Böylece o insanlar eğer katil aralarındaysa çıkarmış oluyorlardı. Onun için bendeniz buradaki manayı işte böyle faili meçhul cinayetleri buna kıyas edin. Böylece ortaya çıkarın manasına verdim. Demek ki bu ayet bir cinayeti nasıl çözmeniz gerektiği bilgisini bize veriyor. Onun yöntemini biraz önce de başka hocamız da öyle söylemişti. Evet. Maide yine Kur'an'da veleküm fil kısası hayat. Bunu söylemeyeceğim çünkü diyor ki birisini öldürmemek ona hayat vermek gibidir. Saçma sapan bir teville. Tevil ayette değil. Bir teville böyle bir şey söylüyor. Şimdi gelelim biraz daha bu konuyu irdeleyelim. Ne diyor? Emrettik ki onun bazı aydınlanmamış olayları bir tip faili meçhul cinayetlerden bazılarını işte buna yani bu gibi bir hadiseyi bu aydınlatılmamış bir fail cinayetlere kıyaslayın. Vadriplen vurun sözcüğünü kıyas şeklinde alıyor. Yani bunu kıyaslayın. Nasıl kıyaslayacağız beyefendi? Yani bugün de bir cinayeti aydınlatmak için inek değil de geyik mi keselim? Bir yöntem midir bu? Arkadaş sen ne söylüyorsun ki bununla kıyaslayın diyorsun? Bu akıl işi midir? Bir ineği kesin vurun ölen adam dirilecek. Bununla nasıl bir kıyas yapacaksın? Kıyaslayın diyor. Öyle yapın. Allah ölüyü böyle diriltir. Ve yürüyküm ayeti leallekum takilun. Ayetleri de size böylece gösteriyor diyor. Nasıl kıyaslayacağız bunu? Bu kıyas kabul edecek bir şey midir? Nasıl bir yöntemdir? Yöntem bile değildir. Musa sözüm ona Rabbinden soruyor. Rabbi Musa diyor ki böyle bir inek bulun, kesin, vurun, adam dirilir ve söyler. Bunun neresini, nasıl bir kıyas yaparaktan insanları ama durun, ileride o kıyasın da nasıl olacağını gülünç bir şekilde söylüyor. Bundan genel geçer ellerdeki meallerden farklı meal verdik bunlara diyor. Nasıl? Bu farklılığın bendeniz merhum müfessir Reşit Rıza'ya borçluyum. O da çok büyük adammış demek ki. Çünkü genelde klasik müfessirlerde olmak üzere bu ayete rivayet edilen bir takım hikayelerden yola çıkarak şöyle mana verirler. Nasıl? İneğin bir kısmını kesilen kurbanın bir kısmını alın, onu öldürülen adama vurun. O da dirilsin, konuşsun. Çünkü böyle bir rivayet nakledilir. Hepiniz bunu söylüyorsunuz zaten. Öteden beri İsrailiyatta ancak gariptir. Peygamberimizden böyle bir rivayet yok. Sahabeden de böyle bir rivayet yok. Yine gariptir. Tevrat'tan da böyle bir rivayet yok. Peki nereden çıkmış diyeceksiniz? Dediği gibi Yahudilerin mitolojisinden çıkmış bir rivayete göre bu ayet dizayn edilmiş. Bu ayet Yahudi mitolojisine göre dizayn edilmiş. Vahyedilmemiş yani. Sözlere dikkat etmek lazım. Bu söz onun zihninin arkasını bana veriyor. Dizayn edilmiş. Düzenlenmiş. Yani vahiy bilgi değildir de.
Bu gibi faili meçhul cinayetlerden bazılarını işte buna kıyaslayın demektir. Nasıl kıyaslayacağız? Bu bir kıyas kabul edecek bir şey midir? Çünkü darabe fiili Kur'an'da o kadar çok manaya gelir ki daraballahu meselen, daraba vurmak anlamına gelir. Ancak Allah misal verdi burada. Allah şu misali verdi diyor. Evet. Şimdi sevgili dostlar bu konuyu önemsiyorum. Bu beyefendinin Mustafa İslamoğlu'nun bu anlatımını önemsiyorum. Çünkü bu adam toplumda söyledikleri yankı buluyor. Onun için bunu açıklamalıyım. Ne diyor? Şöyle bir şey diyor. Şu ayetleri böyle alın. 7 ayeti herhangi bir sayıya ya da ebced olmadan, yani herhangi bir sayıyla karşılaştırmadan 7 ayetten bahsediyor. Ve ne Arapça anlamına ne de Türkçe mealindeki değişiklik yapmadan sadece parantez içine aldığımız 2 anahtar kelimeyi çevirerek yukarıdan aşağı aynen kelime dizgisini bozmadan, herhangi bir Arapçasında da değişiklik yapmadan yukarıdan aşağıya okuyup bitirdiğiniz anda yukarıdan aşağı bir bilmece düzenliyor ve bu bilmeceyi bize çözdürüyor. Nasıl çözdürüyor? İnsan beynindeki bir hormonu bulacaksınız. Yukarıdan aşağıya şu harfleri dizin. Komedi bu. Bu komedi. İnsan beynindeki. Ben de başka harfleri, ortadaki harfleri dizelim. Bir başka bir şey bulalım. Sondaki harfleri dizelim. Bir başka yukarıdan aşağıya okuyalım. Bir başka sonuca ulaşabiliriz. İnsan beynindeki bir hormona ulaşacağız. Şırıngadaki ilacı da merak ettiğinize eminim. Şırıngadaki. Oksitosin hormonuymuş bu da. İnsan beyninin hipofiz bezinde yer alan bir hormon. Gökyüzünün tek memeli hayvanı olan yarasayı esneten insan beynindeki bir hormon. Buradaki esnetmeyi dirilme olarak göstermeye çalışıyor. Bu sizce tesadüf mü yoksa Allah'ın gizemli yollarından biri mi? Sevgili dostlar, hani bir söz var ya, saçımı başımı yolacağım diye. Bu kadar kötü, istismar edici bir beyan olamaz. Musa kavmine Allah bir inek esnetmeyi emrediyor. Kesmeyi böyle anlayalım diyor. Niye? Esnetme ile kesme birbirine benziyor mu? O zaman ben de başka bir şey söyleyeyim. Asalım. Yok boğazlayalım. Yok bilmem ne. Esnetmeyi emrediyor demişti de bizimle alay mı ediyorsun? İnek esner mi? Doğru, inek esner mi yani? Ne demek o? Demişlerdi Musa da cahillerden olmaktan Allah'a sınırın. Vahiy bildiren peygamber yalan mı söyler? Arkadaş, bu kadar kötü bir şekilde Kur'an'a ekleme çıkarma yapmayın. Esnetmek. Ayeti bozuyorsun. Bir beyanında Abdülaziz Bayındır'da İbrahim'in kuşları bahsinde diyor ki ayette kesme yoktur ama kuşların kesilmesi yoktur ama anlam çıkması için oraya kes tabirinin eklenmesi lazım. Bunların Kur'an anlayışı bu. Yani kafana göre bir ekleme çıkarma yapabilirsin. Çünkü niye?
mevcut haliyle anlamıyorsunuz, anlam veremiyorsunuz. Bir şey ekleyelim veya bir şey çıkaralım diyorsunuz. Evet. Bizim için Rabbine dua et falan diyor böyle. Ondan sonra en sonda o iki anahtar kelimeden oksidasyona döndü ya, oksitosin hormonu. Bu oksitosin hormonunu anlatırken sevgili dostlar şöyle bir şey diyor. Şayet tefsircilerin söylediği gibi ineğin bir parçasıyla ölen adama vurup adam dirilip katilini söyleseydi çok büyük mucize olur ve özellikle Yahudi toplumu içinde bir efsane olan Hz. Musa'nın bu mucizesi asırlardır dilden dile dolaşırdı. Fakat maalesef ne Yahudilerde ne Hristiyanlarda ne Tevrat'ta ne de İncil'de bu konu geçmez. Bariz yalan olan birkaç rivayet vardır. Umarım bu rivayetleri de çıkarır atarlar meal ve tefsirciler. Sen yeni yalanlar uyduruyorsun. Oksitosin bilmem ne, güya bilimsel görünme adına. Bu bilimsel görünme hevesinden niye kurtulamıyorsunuz arkadaş ya? Kur'an'ın bilimsellikle yakın uzak alakası yok. Kur'an bir mesajdır. Bilimsel bilgi değil, jeoloji, biyoloji, tıp kitabı değil. Bunu hala anlamadınız mı? Evet, bu konuda son cümleyi söyleyeyim. Mustafa İslamoğlu bütün bu anlatımlarının sonuna şu cümleyi alıntı yapmış. Kendisinin değil, onu söyleyeyim. Kimdir? Metin Duralı diye bir beyefendinin bir açıklamasını almış. Bu açıklamayı kendi videosunda ifade ettiğine göre demek ki önemli bulmuş ve hatta bu açıklamaya katılıyor demektir. Nedir o açıklama? Arz edeyim. Yapılacak şey bir kalp akciğer cihazına bağlanarak kan dolaşımının sağlanması ve belli miktarda oksitosin hormonunun damardan verilmesi ve bu hormonun kan dolaşımı ile beyne ulaşıp epifiz bezinde görevini yaparak insanın yeniden beyin ve vücut faaliyetlerinin çalıştırılması olmalıdır. Metin Duralı. Bunu almış beyefendi. Niye almış? Demek ki katılıyor bu kanaate. Ne diyorsun sen ya? Yani insanı bugün artık ölümsüzlüğü bu şekilde sizler bulmuşsunuz zaten. Bu şeye duyursanıza Amerika, Avrupa, Japonya biz icat ettik, bulduk, Kur'an bize bu sırrı açıkladı desenize. Gülünç oluyorsunuz beyler, gülünç. Gerçek anlamda kalp ve beyin ölümü gerçekleşmiş olan hiçbir insanı diriltemezsiniz. Allah da diriltmez. Neden? Çünkü Allah ölümüne hükmettiği şahsı niye diriltsin? Yanlış mı yaptı ki diriltsin? Böyle bir şeye ihtiyacı yok. Bunlar sizin hüsnü kuruntunuz. Kendinize yalan söylemekten vazgeçmiyorsunuz. Kimler? Bütün ilahiyatçılar. Evet. Reşit Rıza'dan bahsediyor. Reşit Rıza bunu anlatıyorsa işler acısı. Kur'an'dan bu kadar haberi var. Sevgili dostlar, izlediğiniz hoca efendileriniz bunlar. İster beğenin, ister beğenmeyin. Ben onların üzerine hiçbir söylemedikleri sözü iftira ederek anlatmıyorum. Diyorum ki çok açık videolarına girin, bakın ne söylediklerini göreceksiniz. Yalan söylüyorsam beni haksız çıkarın ve beni protesto edin.
doğruysa yeniden düşünün. Bu söylediklerim. Bu mesele, Kur'an'ın anlaşılması meselesi çok önemli bir meseledir sevgili dostlar. Lütfen biraz özen gösterin. Bu saçma sapan söylemleri üstesinden gelmeye bakın. Bu toplum başka türlü dirilmeyecek. Ben bundan sonraki videoda inek nedir, ölü nasıl dirilir, dirilir mi, dirilmez mi? Bu anlatılanlarla yakın uzak, benzerliği olmayan ama ayetler üzerinden ve aklın reddedemeyeceği, düşünen bir aklın kesinlikle reddedemeyeceği bir şekilde sizlere arz edeceğim. Ve sizler sonucu kendiniz belirleyeceksiniz. Tercih sizindir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.